Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin 4 mevsim çiçek açabilmesini sağlayacak çok önemli bir tarif vereceğim. Orkideler bildiğiniz üzere bir yılda 2 kere çiçek açabilirler ve her bir çiçek açtıktan sonra en az 4-5 ay bir orkide çiçekli kalabilir. Bunun için doğru bakım yapmanız çok önemli. Kanalımda orkide bakımı ile ilgili birçok ayrıntılı video var. Sizler de eğer ayrıntılı videolardan faydalanmak istiyorsanız YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Evet, şimdi sizlere özellikle orkidelerimizin birden fazla çiçek dalı çıkarmasını destekleyecek ve kışın da çiçek çıkarmasına yardımcı olacak bir kür tarifim var. Bunun için bugün muz kabuklarından faydalanacağım. Özellikle bu tarz gübreleri aylarca saklayabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Muz kabuğunda B, C, K ve özellikle potasyum vitamini çok fazla. Potasyum bütün çiçeklerin ihtiyacı olan bir vitamin. Hemen soyduğum muz kabuklarını sizlere nasıl kullanacağımı gösteriyorum. Bunun için bir tepsiye dizeceğim ve bunu güneşte bekleteceğim. Güneşte birkaç gün bekledikten sonra muz kabukları bu şekilde kuruyor. Şu anda kış ayında olduğumuz için muz kabuklarını kurutmanın birkaç farklı yöntemini de göstermek istiyorum. İsterseniz muz kabuklarını 200 derece fırında önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakikada kurutabilirsiniz. Ya da kışın özellikle kalorifer peteklerin üzerine de koyabilirsiniz mutfaktaki. Bakın bu şekilde üzerine koyarsanız bir gecenin sonunda muz kabuklarının kendi kendine kuruduğunu göreceksiniz. Muz kabukları bu şekilde kuruduktan sonra elinizde tuttuğunuz zaman eğer kırılıyorsa yeterince kurumuş demektir. Şimdi bunları nasıl kullanacağımı göstereceğim. Sizler de evde yediğiniz muzların kabuklarını atmayıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunları mutfak robotundan geçireceğim. Özellikle mutfak robotuna atarken sadece kabuk kısmını yani uç kısmını koymayın. Çünkü uç kısmı robottan toz haline gelmez. Büyük parçalar olarak kalır. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde muz kabukları toz haline geldi. Muz kabuğu bu şekilde toz haline geldikten sonra evdeki bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. İnanılmaz fayda sağlıyor muz kabuğu çiçeklere, özellikle salon çiçekleri, orkideleriniz, menekşeleriniz, aloe veralara kullanabilirsiniz. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Bakın bu şekilde bir yemek kaşığı kadar bir bardağın içerisine koydum ve üzerine kaynar su koyuyorum. Bunu biraz karıştırıp bu kaynar suyun soğumasını bekleyeceğiz. Su soğuduktan sonra orkidelerimizi gübre olarak vereceğim. Şimdi sizlere bakın nasıl saklayacağınızı da gösteriyorum. Bu şekilde bir cam şişenin içerisine koyup kapağını kapatıp bu gübreyi aylarca kullanabilirsiniz. Bu gübreyi aylarca saklayabilirsiniz ve ihtiyaç oldukça ayda bir kere orkidelerinize gübre olarak verebilirsiniz. Yeterince soğudu. Bakın muz kabuğu karışımı. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor. Altındaki tortuların özellikle orkidelerin köklerine yapışmaması için bu tarz gübreleri mutlaka süzün. Bakın süzdüm ve şimdi bunu orkidelerime gübre olarak vereceğim. Evet, şimdi ilk olarak bu orkidemden başlamak istiyorum. Her bir saksıya özellikle 5 ya da 8 yemek kaşığı kadar gübre olarak verebilirsiniz. Bu tarz karışımları çok sık vermenize gerek yok. Ayda bir kere vermeniz yeterli olacaktır. Özellikle bu tarz karışımlar orkidelerin gelişimini çok destekler. Bakın vermiş olduğumuz gübreyi görüyorsunuz. Altta su birikti. Akşama kadar bu suyu yavaş yavaş çekecektir. Daha fazla kesinlikle vermeyin. Muz kabuğu özellikle orkidelerin bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasını destekliyor.
Bakın bu şekilde orkideler hem çiçek dalı çıkarıp hem de bu şekilde tomurcukları hızlı büyüyerek çiçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor. Sadece orkidelerin çiçek dalı çıkarması için değil, kök gelişimi için de çok faydalı. Özellikle yeni kökler ve eski köklerinde aktif hale gelip aktifleşmesini ve hızlı bir şekilde orkidelerin büyümesine yardımcı oluyor. Yaprak gelişiminde çok faydalı, yeni yaprak çıkarmasına da yardımcı oluyor. Bana özellikle orkidelerde en çok tavsiye ettiğiniz gübre olarak sorduğunuz zaman size muz kabuğu suyunu tavsiye edebilirim. Bakın gördüğünüz üzere gayet sağlıklı. Şimdi ikinci yöntemi de göstermek istiyorum. Birinci yöntemde sizlere hani uzun süreli saklayabileceğiniz bir gübre olarak gösterdim. Bunda ise eğer muz kabukları elinizde sadece 3-4 adet varsa bu şekilde küçük parçalara ayırıp bir cam şişenin içerisine koyup içerisine de alabildiğince su koyun ve bu karışımı en az bir gece bekletin ve bir gün sonunda bunu orkidelerinize verebilirsiniz. Yalnız bu tarz karışımları kesinlikle bir geceden fazla bekletmeyin. Çünkü her bir meyve kabuğunun meyve şekeri vardır ve bildiğiniz üzere bekledikçe koku yapabilir. Bu yüzden günlerce bekletmeniz uygun olmaz. Bir gece yeterli olacaktır. Şimdi bunu süzüyorum. Süzdükten sonra orkidelerimize gübre olarak vereceğiz bunu. Bu karışımı da yine orkidelerinize ayda bir kere verebilirsiniz. Ayda bir kere vermeniz orkidenizin gelişimi için çok faydalı. Özellikle hiçbir şekilde orkideleriniz çiçek çıkarmıyorsa bu gübreyi mutlaka deneyin. Ya da orkidenizin gelişimi durduysa ve gelişim göstermiyorsa mutlaka ayda bir 5 yemek kaşığı kadar muz kabuğu gübresini vermeye çalışın. Bu tarz karışımları verirken dikkat etmeniz gereken orkidelerinizin bol ışık alan bir yere de koymanız. Bakın gördüğünüz üzere bu kadar verdim. Çok fazla koymuyorum. 5 ya da 8 yemek kaşığı her zaman yeterli olur. Ve orkidenin bol bol tomurcuklanmasına, yeni tomurcuklar çıkarmasına yardımcı olur. Özellikle orkideleriniz eğer çiçek dalı az çıkarıyorsa bu tarz karışımlar orkidelerinizin birden fazla çiçek dalı çıkarmasına da yardımcı olur. Ya da tomurcuk sayısını artırıp bol bol çiçeklenmesine yardımcı olur. Ve diğer bir noktada orkideleriniz tomurcuklandıktan sonra kesinlikle odasını değiştirmeyin ve oda sıcaklığının mutlaka sabit olması gerekiyor. Eğer orkidelerinizin tomurcukları sararıp dökülüyor ve çiçekliyken dökülüyorsa bunun sebeplerinden bir tanesi oda ısısının sabit olmaması. Yani ya çok sıcak ya da çok soğuk olmasından kaynaklanır. Bunlara da mutlaka dikkat edin. Ve özellikle bol ışık alan bir yere koymayı da unutmayın. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.